İlk duyduğunda kulağa kaybetmek gibi geliyor değil mi? Bitmiş bir ilişki, başarısız bir proje ya da yarım kalmış bir hayal. Ama ya sana vazgeçmenin aslında en büyük kazanım olduğunu söylesem? Merhaba dostlar, ben Seda. Bugün biraz kalbimizin derinliklerine ineceğiz. Belki de hepimizin aklının bir köşesinde duran ama konuşmaya çekindiğimiz bir konuya değineceğiz. Vazgeçebilmek. Hepimizin hayatında zaman zaman yaşadığı ama çok da kolay anlayamadığı bir kavram. Hayatımızdaki bu vazgeçme anlarının aslında bizi nasıl özgürleştirdiğini ve dönüştürdüğünü konuşacağız. Çoğu zaman vazgeçmek bize kayıp gibi gelir. Sanki bir şeyleri kaybetmek, geride bırakmak anlamına geliyor. Ama durup bir düşün. Ya bu vazgeçiş aslında bize yeni kapılar açan bir anahtar olsaydı? Bazen en büyük kazanç vazgeçebilme sanatını öğrenmekte gizlidir. Şimdi gözlerini kapat ve bir an için hayal et. Elinde tuttuğun bir şey var. Belki bir nesne, belki bir duygu. Onu bırakmak seni korkutuyor mu? İşte bu korkuyla yüzleşeceğiz bugün. Bu sohbetimizde yavaş yavaş ilerleyeceğiz, her kelimenin tadını çıkararak. Hazır mısın? Derin bir nefes al ve başlayalım. Vazgeçmek özgürlüktür sevgili dostlar. Hayat hepimizden sürekli daha fazlasını istiyor. Daha fazlasına sahip olmalısın, daha çok çalışmalısın, daha hızlı koşmalısın. Sanki durursak kaybedecekmişiz gibi. Bu sonsuz bir döngü gibi. Ama bir dakika durup soralım. Bu koşuşturma içinde gerçekten mutlu muyuz? Bu baskı altında hepimiz yorgun düşüyoruz. Ama bazen mutluluk yeni şeyler eklemekte değil, fazlalıklardan kurtulmakta saklıdır. Daha çok şeyde değil, bazı şeylerden vazgeçebilmekte. Düşünsene, sürekli koşturan birini, sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar durmadan hareket halinde. Onun için durmak bir kayıp gibi görünür. Zaman kaybı, fırsat kaybı. Ama aslında o durduğunda ne oluyor? Hayatın küçük güzelliklerini fark etmeye başlıyor. Bir kuşun şarkısı, bir fincan kahvenin sıcaklığı, sevdiklerinin gülümsemesi. İşte o an vazgeçmek özgürlük oluyor. Koşmaktan vazgeçmek, yaşamaya başlamak demek. Ya da sürekli biriktiren birini düşünelim. Eşyaları dolaplara sığdırmaya çalışan, düşünceleri zihninde yığılan, beklentileri omuzlarında taşıyan biri. Bu birikim bizi ağırlaştırıyor. Oysa bırakabilmek, o yüklerden kurtulmak, adeta uçmak gibi. Hafiflemek insanın en büyük özgürlüğü değil mi? Sen hayatında hangi yükleri taşıyorsun hala? Belki eski bir eşya, belki geçmiş bir anı. Onlardan vazgeçtiğinde nasıl bir hafiflik hissedeceğini hayal et. Bu özgürlüğü kazanmak için küçük adımlarla başlayabiliriz. Mesela gardırobunda yıllardır giymediğin kıyafetlerini bırakmakla veya zihnindeki olumsuz düşünceleri silmekle. Her vazgeçiş bize yeni bir alan açar. Yeni fikirler için, yeni deneyimler için ve işte o zaman hayat gerçekten akmaya başlar. Şimdi sohbetimizi biraz daha derine taşıyalım. İşin en can acıtan ama aynı zamanda en gerçekçi kısmına gelelim. İlişkiler. Ah ilişkiler. Onlardan vazgeçmek belki de en zoru. Hayatta hiç kimse vazgeçilmez değildir. Değil mi? Ama biz bazen birini gözümüzde o kadar büyütüyoruz ki onsuz bir hayatı asla hayal bile edemiyoruz. İşte tam o noktada kendi değerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü beklentilerimiz artıyor. Hayal kırıklıklarımız birikiyor.
Sonunda da ilişkiyi zedeleyen şey kaybetme korkusu oluyor ve fark etmeden sevdiğimiz kişiyi aslında yavaş yavaş uzaklaştırıyoruz. Gerçek sevgi sıkı sıkıya sarılmakta değil sevgili dostlar. Aksine serbest bırakabilme cesaretinde yatar. Birine senin hayatımdaki varlığın değerli ama ben sensiz de var olabilirim diyebildiğinde işte o zaman ilişki güçleniyor. Neden mi? Çünkü o zaman sevgi zorunluluktan değil, özgür seçimden doğuyor. Aynı zamanda bu bir güven göstergesidir. Karşılıklı olarak birbirinize alan tanıdığınızda güven de güçlenir. Bir kuşu düşün. Elinde sıkıca tutarsan kaçmak ister. Ama serbest bırakırsan belki de yanına döner. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir arkadaşım var. Yıllardır birlikte olduğu. Ama aynı zamanda onun beklentileri seni yoruyor. Vazgeçmekten korkuyorsun. Çünkü yalnız kalacağını sanıyorsun. Ama vazgeçtiğinde ne oluyor? Yeni arkadaşlıklar için alan açılıyor ve sen daha sağlıklı bağlar kuruyorsun. Veya romantik bir ilişkide partnerini kaybetmemek için her şeye razı oluyorsun. Ama bu seni tüketiyor. Serbest bırakmak aslında ilişkiyi kurtarmak olabilir. İlginç bir paradoks var burada değil mi? Çoğu insan sevdiklerini kaybetmemek için onları sıkı sıkıya bağlanır. Adeta bir zincirle. Sevdiğin bir çiçeği dalından koparıp vazoya koyduğunda bir süre sonra solar. Ama o çiçek kendi toprağında kaldığında hem kendisi büyür hem de etrafına güzellik saçar. Bu ilişkiler için de geçerlidir. En sevdiklerini korumak istiyorsan önce onların vazgeçilebilir olduklarını kabul etmen gerekir. Neden? Çünkü sevgi sahiplenmek değil, özgür bırakmaktır. Sahiplenmek korkudan doğar. Özgür bırakmak ise güvenden. Bir anne baba ilişkisini düşünelim. Çocuklarını korumak için her şeyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama bu çocuğu boğabilir. Vazgeçmekten kastım bırakıp gitmek değil. Onların kendi yollarını bulmalarına izin vermek. Özgür bıraktığında o bağ hem daha samimi olur hem de gerçek anlamda değer kazanır. Çünkü dönüp geldiklerinde bunu zorunluluktan değil sevgiden yaparlar. Veya bir evlilikte eşini kaybetmek korkusuyla her hareketini izliyorsun. Ama bu güveni zedeler. Vazgeçebilmek. Sensiz de ayakta kalabilirim ama seninle olmak istiyorum demek. İşte bu ilişkiyi korur. Bir hikaye anlatayım. Bir adam işini kaybettiğinde eşi onu terk eder diye korkuyordu. Ama eşi biz birlikteyiz çünkü istiyoruz dedi. Bu vazgeçilebilirlik onları daha da yakınlaştırdı. Özgür bıraktığında o bağ daha samimi ve daha gerçek olur. Çünkü o zaman yanında olmalarının tek sebebi seninle olmak istemeleridir. Vazgeçilebilirlik zayıflık değil, güçtür. Kendine saygı duymaktır ve bu saygı ilişkileri daha derin kılar. Onların özgürlüğüne izin vermek aslında kendi özgürlüğüne de izin vermektir. Peki sen hiç sevdiklerini serbest bırakmayı denedin mi? Bir an dur ve düşün. Senin sevdiklerin arasında hangisini serbest bırakmaya ihtiyacın var? Hayatında hangi ilişkide bu duyguyu yaşadın? Belki bir aile üyesi, belki bir sevgili. Bu kabul onları korumak için en büyük adım olabilir. Ve unutma, özgür bırakmak kaybetmek değil, kazanmaktır. Düşün ve belki de bugün bir adım at. Şimdi sohbetimizin en derin noktasına inelim. Biz çoğu zaman zannederiz ki başkasından vazgeçiyoruz. Bir işten, bir kişiden, bir eşyadan. Oysa gerçek vazgeçiş kendi içimizdedir. Eski düşüncelerimizden vazgeçmek, bize artık hizmet etmeyen alışkanlıklarımızdan kurtulmak,
İçimizi kemiren korkulardan uzaklaşmak. İşte bu en büyük cesarettir ve dönüşümü başlatır. Düşünsene, yıllarca taşıdığın bir yükü bıraktığında nasıl hafiflediğini. Belki sigara içmek gibi bir alışkanlık. Belki mükemmeliyetçilik gibi bir düşünce kalıbı. Belki de başarısızlık korkusu. Bunlardan vazgeçmek adeta bir kelebek gibi kabuğundan çıkmak demek. Bir gün dönüp baktığında göreceksin. O eski benden vazgeçtin ama yepyeni bir sen doğdu. Vazgeçilen sensin ama yeniden doğan da sensin. Her vazgeçiş aslında kendine yeniden doğmak için açtığın bir kapıdır. Nasıl yapacağız peki? Küçük adımlarla. Her sabah bir korkunu yaz ve onu bırakmaya niyet et. Veya meditasyon yap. Bu düşünceyi bırakıyorum de. Bir örnek. Bir kadın yıllarca geçmiş bir ilişkiyi zihninde taşıyordu. Vazgeçtiğinde yeni bir aşk buldu. Ama asıl kazanç iç huzur oldu. Senin içinde hangi eski yük var? Belki çocukluktan kalan bir inanç, belki bir pişmanlık. Onu bırakmak seni özgür kılacak ve bu içsel vazgeçiş dış dünyayı daha da değiştirir. O yüzden şunu unutma, vazgeçmek kaybetmek değil, yeniden başlamak için kendine alan açmaktır. Bazen bırakabilmek yapabileceğin en güçlü eylemdir. Bugün seninle bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü eminim senin de içinde bırakman gereken bir şeyler var. Belki eski bir alışkanlık, belki de sadece eski bir düşünce. Bu sohbet belki de o adım atman için bir ilham olur. Vazgeçebilmeyi öğrenmek hayata tutunmanın en güçlü yollarından biridir. Şimdi sana soruyorum. Hayatında vazgeçmekten en çok korktuğun şey ne? Yoruma yaz. Belki bir sonraki sohbetimizde bunun üzerine konuşuruz. Veya kendine sessizce cevap ver. Bu soru seni düşündürsün. Varlığın için teşekkür ederim. Bu yolculukta birbirimize eşlik ediyoruz. Kendine iyi bak ve unutma. Bazen özgürlük bırakabilmekte gizlidir. Hayatın akışına bırak kendini ve gör bak nasıl güzelleşiyor her şey. Hoşça kal.